Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Şekline hayran kalacaksınız. Herkes nasıl yaptığınızı merak edecek. Puf puf kabaracak. Tadına doyamayacaksınız. Muhteşem bir tarif. Nar gibi kızardı. Alt üstü. Puf puf kabardı. Tarifimizin hamur için 1 su bardağı ılık süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Birazını ayıralım. Birazcık tereyağı, 1 yemek kaşığı kadar eritilmiş olsun. 1 paket maya. Yaş maya olursa da yarım paket yeterli. 1 yemek kaşığı şeker. 1 yumurta akı, sarısını üzeri için kullanacağız. Karıştıralım. Mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Azar azar ilave edelim. Tuzumuzu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz. Spatula ile karıştırarak yoğuralım. Spatula ile yoğurduk hamurumuzu. Çeyrek bağ maydanozumuzu ince ince kıydık. İçerisine ilave ettik. Şimdi de elimizle yoğuralım. Sadece maydanozların karışması yeterli. Ayırmış olduğumuz sıvı yağı kenarlarına döküyoruz. Tekrar toparlayalım. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. Hamurumuzu mayalanmaya alalım. Üzerini streç filmle ya da bir bezle kapatalım. Hamurumuz mayalandı. 15-20 dakika yeterli. Ortam sıcaklığına göre değişir mayalanma süresi. Masamızı unlayalım. Hamurumuzu masamıza çıkaralım. İçe doğru katlayarak hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için ele yapışmayacak. Hafiften üzerini unlayalım. Tek beze haline getirelim. Hamur kartıyla bezeleri ayıralım. Sekiz tane eşit bezeyi ayıralım. Tekrar üzerine unlayalım. Hamurlarımızı beze yapalım. Elimizin ortasında ya da masada nasıl rahatınıza geliyorsa o şekilde yuvarlayabilirsiniz. Maydanoz sevmeyenler dereotu da koyabilir. Dereotu hiçbir şey koymak istemiyorsanız hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Maydanoz da çok güzel yakışıyor, lezzet veriyor. Bezelerimi hazırladım. Bezelerimi bu şekilde yuvarlıyorum. İçe doğru sararak yuvarlayalım. Bu şekilde şekil verelim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Çok kolay bir tarif. İçe doğru katlayalım. Borcamımı yağlayacağım. İster tereyağıyla yağlayın, ister sıvı yağıyla, nasıl isterseniz. 1 çay kaşığı tereyağıyla yağlayacağım. Her tarafına gelecek şekilde bol bol olsun. Hazırlamış olduğum hamurlarımı diziyorum. Şekil vererek dizelim. Çapraz halinde.
Hamurlarımı dizdim. Üzerini kapatacağım. Tepsi mayası olsun. Gördüğünüz gibi fosur fosur kabardı. Tepsim doldu. Bir yumurta sarısı güzelce karıştıralım. İçerisine süt, sıvı yağ koymayacağım. Poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Ben ismine poğaça dedim. Siz ne isterseniz o şekil isim verebilirsiniz. İster çörek deyin, ister poğaça deyin, ister ekmek deyin. Çok lezzetli bir tarif. Şekli muhteşem bir görüntüsü var. Tadı da o kadar harikaydı. Yumurta sarısını sürerken üzerine bastırmayalım. Havası inmesin. Havası inerse tekrar kabarmaz. Üzerine susam serpiştirelim. Susam isteğe bağlı. İsterseniz serpiştirmeyi Çörek otu da olabilir. Ne isterseniz. Sade de olabilir. Bol bol dökelim. Hem lezzet verecek hem görüntüsü güzel olacak. ...180 derece ısıtılmış fırına verelim. Toplamda 20 dakikada pişti. Çok çabuk pişti. Pamuk gibi. Fırından çıkaralı 5 dakika oldu. İlk sıcaklığı çıktı. Görüyorsunuz fosur fosur kabardı. Nar gibi kızardı. Doku testi yapalım. İçine bakalım. Ne kadar güzel kabardığını görelim. Bir tane daha bakalım. Alt üstü nar gibi kızardı. Puf puf kabardı. Bu tarifi akşamdan hazırlayıp dolaba koyup sabah kalkıp fırına verebilirsiniz. Fırına vermeden önce yarım saat önceden çıkarırsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.